Rüyada ağlamak, insan ruhunun derinliklerine ışık tutan ve bazen karmaşık, bazen de net mesajlar veren bir semboldür. Rüya tabirlerine göre ağlamanın anlamı, kişisel ruh haliniz, yaşadığınız duygusal durumlar ve hayatınızdaki çeşitli değişimlerle doğrudan ilişkilidir. Kimisi için sevinç, kimisi için keder anlamına gelir. Peki, rüyanızda ağladığınızı görüyorsanız ne anlama gelir? Gelin, rüyada ağlamakla ilgili sık karşılaşılan semboller ve anlamlarını keşfedelim. Avaz avaz ağlamak, rüyanızda bağırarak, hıçkırarak ağlıyorsanız, bu durum gerçek hayatta sıkıntılarınızın birikmeye başladığını gösterebilir. Kırmani'ye göre böyle bir rüya, kısa süre içinde başınıza gelecek zorlukları işaret eder. Bu sıkıntıların duygusal veya maddi bir kayıp olabileceği söylenebilir. Ancak her rüya farklı yorumlanabilir ve bu da geçici bir zorluk olduğunu anlatan bir işaret olabilir. Tövbe ederek ağlamak, rüyanızda tövbe ederek ağlıyorsanız, yakın zamanda manevi bir huzura kavuşacağınızı müjdeler. Bu rüya, eski hatalarınızdan ders çıkararak içsel bir rahatlama ve huzur bulacağınızı gösterir. Kısacası, mutlu günler yaklaşıyor demektir. Tövbe ederek ağlamak, genellikle ruhsal bir arınma ve ferahlık anlamına gelir. Gözyaşı birikmesi, rüyanızda gözyaşlarınızın biriktiğini görmek, çok çalışarak büyük başarılar elde edeceğinizin habercisidir. Bu tür bir rüya, emeklerinizin karşılığını alacağınızı, hayatta ileriye doğru adımlar atacağınızı ve maddi olarak sıkıntılardan kurtulacağınızı gösterir. Ayrıca su kıtlığı çeken biri için bu rüya kısa zamanda suya kavuşacağına, maddi zorluklar yaşayan biri içinse borçlarından kurtulacağına işarettir. Gözden yaş gelmesi. Eğer rüyanızda ağlamadığınız halde gözlerinizden yaşlar akıyorsa, bu durum arzularınıza kavuşacağınızı ve dileklerinizin gerçekleşeceğini simgeler. Gözyaşı, ruhsal bir rahatlama ve sevincin ifadesi olabilir. Bu tür bir rüya, bazen hayatınızdaki isteklerinizi gerçekleştirmeniz için yakın bir dönemin geldiğini gösterir. Ağzı kapatarak ağlamak. Rüyanızda ağzınızı kapatarak ağlıyorsanız, bu durum gelecekte bazı sıkıntılarla karşılaşacağınız, ancak bu sıkıntıları sevdiklerinizden saklayacağınız anlamına gelir. Bu rüya, içsel bir gerginliği, bastırılmış duyguları simgeliyor olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla daha yakın ilişkiler kurarak sıkıntıları onlardan gizlemek zorunda kalacağınızı anlatabilir. Sessiz sessiz ağlamak. Sessiz bir şekilde ağlamak, madden ve manen bereketli günlerin yakın olduğuna işarettir. Bu tür bir rüya, özellikle Cafer-i Sadık tarafından hayırlara vesile olarak yorumlanır. Sessizce ağlamak, Allah'ın rahmetinin size ulaşacağını, sevinç ve mutluluğun kapınızı çalacağını simgeler. Fakir birinin bu tür bir rüya görmesi, bolluk ve berekete kavuşacağına yorulur. Rüyada ağlayan bir çocuk görmek, çoğu zaman yaşamınızdaki sıkıntıların önemsiz olduğunu, ancak gereğinden fazla kaygı duyduğunuzu simgeler. Bu rüya, bir diğer yorumla ahiret hayatı için gereken hazırlıklardan uzaklaşıp tamamen dünyevi meselelerle ilgilendiğinizi de gösterebilir. Uçurum kenarında ağlamak. Eğer rüyanızda uçurum kenarında ağladığınızı görüyorsanız, bu verdiğiniz kararların size pişmanlık getireceğini ve gelecekte bir hata yapma olasılığınızı işaret eder. Uçurum kenarında ağlamak, aynı zamanda hayatınızdaki bazı risklerin farkında olmanız gerektiğini vurgular. Ağlayarak rahatlamak. Ağladıktan sonra rahatladığınızı hissediyorsanız, bu rüya gerçek yaşamınızdaki sıkıntılardan kurtulacağınızın bir işaretidir. Rüyanızda ağlamak, bazen eski bir yükten kurtulmanın ve ferahlamanın simgesidir. İçsel bir rahatlama ve huzur bulma, bu tür bir rüyanın özüdür. Soğuk gözyaşları bir konuda kaygı duyacağınızı ve zor bir döneme gireceğinizi gösterir. Gözlerinizden akan soğuk gözyaşları bir konuda endişelenmeniz gerektiğini ve sıkıntıların kapıda olduğunu anlatan bir uyarı olabilir. Bu rüya, dikkatli olmanız gereken bir döneme girdiğinizi ifade eder. Kan ağlamak.
Rüyanızda kan ağlamak, yakınlarınızdan birinin sıkıntılarını paylaşmanız gerektiğini ve bu durumun sizi duygusal olarak etkileyebileceğini işaret eder. Kan ağlamak, başkalarının dertlerine ortak olacağınızı ve onların acılarını hissedeceğinizi simgeler. Gözlerin dolması, gözlerinizin dolduğunu ancak ağlamadığınızı görmek, çalışarak kazandığınız birikimler sayesinde maddi başarı elde edeceğiniz anlamına gelir. Bu rüya, alın terinizle elde ettiğiniz kazancın sizi mutlu edeceğini simgeler. Sağ gözden yaş akması. Sağ gözden yaşların akması, sevdiğiniz birine kavuşacağınızın müjdecisidir. Bu tür bir rüya, duygusal bir tatmin ve sevgi dolu bir ilişkinin başlangıcını anlatır. Kur'an okuyarak ağlamak. Rüyanızda Kur'an okuyarak ağlamak, Allah katında kabul edilen dualarınızın karşılık bulacağına ve hayırlı bir döneme gireceğinize işarettir. Bu rüya, manevi bir ferahlama ve huzur sağlar. Hıçkırarak ağlamak, iş veya aile hayatında büyük bir sıkıntı yaşanacağına, bu sorunun birbiri ardına devam edeceğine delalet eder. Aynı zamanda yapılan bir işteki aksaklıklar nedeniyle işlerin sekteye uğrayacağını ve yeni bir başlangıç yapma gerekliliği doğacağını gösterir. Sevinçten ağlamak, sevinçle ağlamak, hayatta büyük mutluluklar yaşayacağınızın habercisidir. Bu rüya, zor günlerin geride kalacağını ve ailede işte huzurlu bir dönemin başlayacağını gösterir. Bağırarak ağlamak, maddi veya manevi kayıplara uğrayacağınıza işaret eder. Kardeşler arasında yaşanacak tartışmalar, iş hayatında zorluklar, sevdiğiniz bir kişiden gelen kötü bir haber gibi durumları işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda sağlıkla ilgili bir sorunun ortaya çıkacağını ve bu durumun yaşamınızı etkileyebileceğini anlatır. Birisi için ağlamak, büyük bir kazanç elde edeceğinize ve borçlarınızdan kurtulacağınıza işaret eder. Aynı zamanda hasretin son bulacağı, beklediğiniz bir haberin geleceği ve sıkıntıların kolayca aşılacağı bir dönemi müjdeler. Gelinlikle ağlamak, yaşanacak çok güzel ve hayırlı bir olayı simgeler. Yabancı bir ülkeye seyahat ederek kazançlı bir adım atmak, yeni projelere başlamak ve engellerin ardından başarıya ulaşmak anlamına gelir. Sarılarak ağlamak önemli bir değişimi simgeler. Bir projede büyük bir dönüşüm gerçekleşeceği, zor zamanların ardından huzurlu bir döneme girileceği anlamına gelir. Çok ağlamak, sevincin bir habercisidir. Yeni bir yol açmak, iş hayatında yeni fırsatlar yaratmak ve geçmişteki sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelir. Mezarda ağlamak, beklenmedik bir ayrılığı simgeler. Yakın bir arkadaşın ihanetine uğrayabilir, maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz. Camide ağlamak, dua ve yardımın kabul olduğunu gösterir. Büyük başarılar elde edilecek, korkular geçecek ve kaygılar ortadan kalkacaktır. Ayrıca bu rüya kişinin Allah katında kabul olan dualarının karşılık bulacağına, yapacağı hayırlı işlerle ödüllendirileceğine delalet eder. Camide ağlamak, manevi huzur ve içsel bir rahatlama yaşayacağınız bir döneme gireceğinizi simgeler. Düğünde ağlamak, sevinçli bir haberin alınacağını ve bu haberle birlikte hayatınızda önemli bir değişim yaşanacağını simgeler. Eğitim hayatında atılacak önemli adımlar, iş hayatında ise büyük başarılar elde edilecek bir dönemi müjdeler. Düğün, aynı zamanda yeni başlangıçları, birlikteliği ve mutlu bir dönemin simgesidir. Ağlamak, bu mutluluğun bazen duygusal bir yoğunluktan kaynaklandığını, ancak sonunda her şeyin yoluna gireceğini gösterir. Babasının öldüğünü duymak ve ağlamak, rüyada babanın öldüğünü duymak ve ağlamak, aile içindeki bir sağlık sorunu veya kayıp duygusunu simgeler. Aynı zamanda bu rüya kişinin yaşamında önemli bir dönüm noktasına işaret edebilir. Ancak bu durumdan ders alarak kişisel gelişiminizde önemli adımlar atacağınız, sıkıntılı süreçlerden sonra yeni fırsatlar doğacağı anlamına gelir. Ailenizle ilgili büyük bir sorumluluk ve sevgi bağı da bu rüya ile ortaya çıkar. Ağlamak ve ağlayarak uyanmak, gerçek hayatınızdaki bir sorunun çözülmeye başladığını ve bir yükten kurtulduğunuzu simgeler.
Rüyanızda ağlamak, size çok değerli ve sevdiğiniz birinin yaptığı bir yardımın işaretidir. Bu yardım, yaşamınızdaki sorunları birer birer çözecek, içsel huzur ve sevinç sağlayacaktır. Hem ruhsal hem de maddi anlamda rahatlama yaşanacak, dertlerinizin geride kalacağı bir dönem sizi bekliyor. Mezar başında ağlamak. Mezar başında ağlamak, yaptığınız hatalardan dolayı duyduğunuz pişmanlıkları ve bu hatalardan dönmeyi simgeler. Bu rüya, geçmişteki bir yanlış kararın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağınızın işaretidir. Ancak bu pişmanlık, gelecekte daha iyi kararlar almanız için bir fırsat yaratacak ve bir hatadan ders çıkararak geleceğinizi şekillendireceksiniz. Ayrıca fırsatların ve yeni başlangıçların kapınızı çaldığını, zorlukların aşılacağını da simgeler. Ağlamak ve gelecekten umut duyma. Rüyada ağlamak her zaman olumsuz bir durumu simgelemeyebilir. Bazı durumlarda bu tür rüyalar bir tür rahatlama ve sıkıntıların ardından gelen umutlu bir dönemin işaretidir. Örneğin bir rüyada büyük bir olaydan sonra ağlamak aslında zor bir sürecin sonlanmak üzere olduğuna işaret eder. Bu rüya hayatınızdaki sıkıntıların geçeceğini, yeni başlangıçların sizi beklediğini ve mutluluğa doğru adım attığınızı anlatır. Sizin rüyanız ne anlatıyor? Yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.